and 4 years in work in Sri Lankan Police Department. You are Sinek Sharma? Really? Papağan var. 500'ü şöyle. Şöyle yengeçler var. 2500 aldım ben. 30 günlük aldım. Abi her köşe fotoğraflık ya böyle. She's my monkey. You know this guy? Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Ve döndüm dolaştım tekrar Sri Lanka'ya geldim. Aşkımın peşine düştüm. Ferhat olup dağları deldim. Mecnun olup çölleri açtım. Ve neticesinde Sri Lanka, Colombo'ya geldim. Bu seyahatimin, bu yolculuğumun benim için manevi bir anlamı var. Eski takipçilerim bilecektir. Ben yine daha önce buraya geldim ve geldiğimin ilk gününde sizin şu anda ekranda izlediğiniz maymunla burada yollarım kesişti. Onun bir adı var, onun adı Monica. İlk gün onun üzerinden para kazanan sahibinin yanına gelip oturmuştum. Biraz sohbet etmiştik. Ona ne yaptığını sordum. O da burada bir çingene kültürü olduğunu ve maymun ve yılanlar üzerinden para kazandıklarını anlatmıştı bana. Bu sırada Monica benim kucağıma oturdu ve orada uyuyakaldı. Ve neticesinde o gün benim kalbimi çalmıştı. Aramızda güçlü bir bağın, arkadaşlığın ilk adımı atılmıştı. Hatta bir tane hikaye atmıştım. Keşke buraya beraber gezebilsek falan diye. Çünkü onun yeşil bir ipi vardı ve onu o ipten kurtarmak istedim. Çünkü ben de iplerinden kurtulmaya çalışan bir gezgindim neticesinde. O gün arkadaşla sohbet ettikten sonra oradan ayrıldım ve hostelime gittim. Ertesi gün tekrardan şu anda bulunduğumuz kordonda yürürken bir baktım Monica ve sahibi. Biraz sohbet ettikten sonra bir anda arkadaşa dedim ki bana maymununu verir misin? O da veririm ama bu benim ekmek kapım. Onun üzerinden para kazanıyorum. O yüzden bana para ödemen lazım dedi. Yani rakamın ne kadar olduğu önemli değil ama bu gibi ülkelerde verdiğim para insanlar bir ay geçiniyor. Ben de hemen şu an arkamda bulunan alışveriş merkezine gidip parayı çektim ve arkadaşın eline tutuşturdum. Ama daha önce ne maymunla o kadar vakit geçirdim. Daha önce ne bir maymunum vardı. Maymun ne yer, ne içer, nasıl uyur hiçbir şey bilmiyordum. Sadece duygularımla içgüdüsel olarak hareket ediyordum. Aldım ve onu çantama saklayıp hostele getirdim. Ve o benim kaldığım ilk ve tek hostel olacaktı. Çünkü ondan sonra artık hostelde kalamazdım. Çadırlarda yattım, ormanlarda kaldım. Couchsurfing adlı uygulamada lokal insanların evinde kaldım. Onlar sağ olsunlar maymunla seyahat etmeme bir şey demediler. Ve belki de masallara konu olacak bir ahbaplığımız, bir yolculuğumuz, bir arkadaşlığımız oldu Monica ile beraber. Onu doğal ortamına adapte etmek için elimden geleni yaptım. Çünkü ben de o doğal ortamıma adapte olmaya çalışan şimdi bir gezginim neticesinde. Çok güzel hikayelerimiz oldu. Maalesef bu hikayelerin bir kısmını size gösterebiliyorum. Çünkü Monica'dan ayrıldıktan 3 gün sonra da zaten Malezya'da gasp edilip bütün fotoğraflarım, videolarım dahil olmak üzere her şeyimi kaybettim. Bir yandan seyahat ediyorum, bir yandan da gözüm etrafta. Çünkü benim asıl buraya gelme amacım Monica'yı tekrar bulmak, onu tekrar görmek, imkan olursa onunla beraber tekrar yolculuk yapmak. Tamamen bir belirsizlik var. Neden belirsizlik var? Şu anda sizin ekranda gördüğünüz arkadaş benim Monica'yı aldığım arkadaş. Bu arkadaşımız buranın bir köyünde yaşıyor. Böyle iç bölgede bir yerde ve oranın lokasyonu yok. Bu arkadaşın WhatsApp hattı yok, normal telefonu var. Bunun yanında bu arkadaşın İngilizcesi de yok. Bunun kuzeniyle iletişime geçtim. O da ben gasp edildikten sonra benden para istemişti. Ben de tabii ki durumum ortada. Sana yardımcı olamam dedim. Oradan sonra aramızda bir sürtüşme oldu. Ve soğukluk girdi yani. Sebepsizce anlamadım. Yanlış mı anladı veyahut da ben mi yanlış anlattım bilmiyorum ama benden para talep edip karşılığını alamayınca bana biraz gönül koydu herhalde. Bu arkadaşlar şu anda burada mı nerede mi hiç bilmiyorum ama bu bölgede özellikle o köyde yaşayan insanlar benim ziyaret ettiğim köy ki bu köyde yılan eğitmenleriyle, maymun eğitmenleriyle meşhur bir köy. Yani bu onların bir kültürü haline gelmiş. Burada bir çingene kültürü var ve bu çingeneler genelde bu işi yapıyor. Hani eskiden bizde ayı oynatırlardı ya. Bunlar da burada maymun ve yılan oynatarak onlar üzerinden para kazanıyorlar. Her ne kadar ben şu anda buranın en büyük şehrinde olsam, Colombo'da olsam da bu arkadaşların fotoğrafı olduğu için özellikle buradaki satıcılara bunları tanıyıp tanımadıklarını soracağım. Akşamları genelde burada oluyorlardı. Bir de şu ileride göl gibi bir yer var. Az sonra oraya da gideceğim, göstereceğim. Belki de orada olurlar. Tam olarak bilmiyorum ama biraz benimki böyle sonra sonra onları bulmaya çalışacağım. Ya bu yolculukta hem aslında Sri Lanka'yı göreceğiz. Bu insanların hayatlarına temas edeceğiz. Bazen tehlikeli sokaklara gideceğiz. Bazen ormanın dibine, içine kadar gideceğiz.
Eğer imkan olursa buranın bir atmosferi var. National Park gibi bir düşünmeyin aklınızda. Yani bir aslında ulusal park gibi değil. Sadece doğal hayvanların yaşadığı bir köy var. Hiç turistik değil. Sadece lokallerin bildiği bir yer. Ben daha önce orada bir ağaç evin üzerinde kalmıştım. Ve bu kaldığım yere tekrardan gitmek istiyorum. Buraya gelmeden önce Monica'nın fotoğraflarına baktım. Beraber gezdiğimiz yollara, beraber gittiğimiz yerlere baktım. Hani böyle bazen bir çocuk kitabı gibi bir kitap olur ya, orada bir karakterle bir maymun bir yolculuğa çıkar ve başlarına türlü türlü olaylar gelir, maceralar yaşarlar. Benim Monica ile olan durumum tam olarak benzerdi. Onunla seyahat ederken bir çocuk romanının içerisindeki bir karakter gibiydim. Kendimi öyle hissediyordum. Ve dünya turumun enleri arasındadır bu yaşadıklarım. Şunu da bilmiyorum. Beni tanıyacak mı, tanımayacak mı, tepkisi ne olacak hiçbir haberim yok. Sadece onu bırakmaya gittiğimde şöyle bir olay yaşamıştık ki videoyu bulursam size vereyim. Yeah, she's not coming. Yeah. Very come. Git. Monica. Baksana şuna sıpa yapıştı ya. Da jana. Abi kesin de kabul etmiyor bak. Tamam kızım. Tamam. Bu videonun sonunda Monica asıl sahibine gitmek istememişti. Bu arada onunla 5 ay geçirdi. Benle sadece 1 ay geçirmişti. Ama o hayvan bile o dilsizliğiyle sadece yaşayarak, benle yaşayarak bana çok şey öğretti. Ben de benimle geçirdiği vakti en iyi bir şekilde geçirmesi için elimden geleni yaptım. Onunla beraber Budist tapınaklarında kaldık. Yani benim hem seyahatim akıyordu, hem kendime doğru hem de dışarı doğru bir yolculuğum vardı. Hem de yolum çok ilginç yerlerden geçiyordu. Monica bereketiyle gelmişti. Onu gören insanlar kapılarını açıyordu ve ben kendimi çok farklı atmosferlerde buluyordum. Uzun süredir aklımdaydı bu yolculuk. Dua edin inşallah onu bulayım. Kanala abone değilseniz de abone olun ki serinin devamını takip edin. Ülkedeki ilk günüm tabii ki ne yapacağız? Sim kart almamız gerekiyor. Para çekmemiz gerekiyor. Biraz paradan konuşuruz. Burada hem seyahat ederken hem de burayla alakalı bilgileri de araya serpiştirelim. Ve burada hemen böyle bir AVM var. One Gala Face diye bir yer. İçerisinde 5. katta sim kartı alınacak yerler var. Hem de size fiyatlardan da bahsedeyim. Hem seyahat edelim hem de hikayemizi takip edelim. Diyalog diye bir yer. Sri Lanka'nın en iyilerinden bir tanesi. Böyle bir yere oturduk. Burası da şey gibi ya. Bu Hristiyanlarda günah çıkartılan yer var ya. Tam olarak öyle hissettim kendimi. Aramızda da şöyle bir şey var. Okay. So unlimited. Do you have unlimited internet? No. 370 liraya yakın. 60 GB'ı. Pasaportu getirmeyi unutmuyoruz. Fiyatlar yani uygun baktığınız zaman ama hayatımda gördüğüm en düşük internet hızını burada gördüm. Gerçekten Wi-Fi'ye bağlandığım zaman bakın megabaytı kilobayt cinsinden internet hızını yazıyorlar. O yüzden durum vahim. İnternette de ihtiyacım olacak paylaşımlar için. Sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. Melih Bektaş yazarak Instagram'ımı takip edebilirsiniz. Paralarını da şöyle gösterelim. Bakın bu 1000 rupi 140 liraya yakın Sri Lanka rupisi. Üzerinde genelde papağan var. 500'ü şöyle. Dans eden insanlar var. Binaları var yine aynı şekilde. 5000 rupi var. Yine şöyle bir baraj var. Sanırım daha önce geldiğimde ben bu baraja gitmiştim. İnsanlar burada kayıyor, eğleniyor filan. Değişik bir yer. Ve paraları da bu şekilde. Bakın size buradan diğer paketleri de göstereyim. Abi 300 rupiye de paket alabiliyorsunuz. Anytime data'ya bakalım şöyle. Aha, benim aldığım bu. 2500 aldım ben. 30 günlük aldım. Ama mesela siz buraya 14 günlüğüne geliyorsanız, eğer internette işim yok diyorsanız 160 rupiye 14 günlük 1.5 GB internet alabilirsiniz. Yine aynı şekilde 268. Bu markanın iyi olduğunu söylüyorlar. Diyalog aklınızda bulunsun. Hemen gelmişken şurada para çekeceğiniz bir yer var. Bank of Ceylon var. Ceylan çay duydunuz ya. Ceylan buradan geliyor işte. Bank of Ceylon. Buradan para çekebilirsiniz. Ben genelde bunu kullanıyorum. İşlemleri hallettikten sonra hemen dışarı çıktık. Önce buraya akşam geldiğimde de gözlemlemiştim. Genelde böyle çiftler geliyor. Burada manzaraya karşı oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Sri Lanka erkekleri bana romantik geldi. Genelde sevgililerini göstermekte çekinmiyorlar. Hello my friend. Hello. How are you? Good. I'm just walking. I am looking my monkey. She's my monkey. Ah, You know this guy? sometimes I see, Sinan Sharma. sometimes they come in the evening. Evening. Which time? But I saw some monkey people, but monkey man, but I don't Monkey know man. really this man. Okay, I will find. I try to go to Sweden. Sweden.
Yeah. I hope you can do my friend. Yeah, it's very difficult. Yeah, really nice to meet Melih. Really, Yeah, really vanilla. welcome. Yeah, but when I see that, I tell. Okay, thank you so much. Arkadaşlar diyor ki eğer görürsem sana söylerim diyor. Buraya Sinhala diyorlar. Sinhala bayrakların üzerinde de aslan görürsünüz. Sinhala aslan halkı olarak geçiyor. Mitolojik olarak şöyle bir hikaye var ki buraya ilk kurucuları geliyor. Hindistan'dan da sürgün geliyor bu arada. Kendisi de bir prens. Ona 700 tane adam veriyorlar. Bu 700 insan içerisinde farklı farklı meslekten insanlar var. Bu insanlar da Sri Lanka adasına geliyorlar. Tabii ki inşa etmeye başlıyorlar. O zamanın prensi de geliyor Hindistan'dan. Eşini alıyor, getiriyor ve burada bu şekilde üredikleri söylüyor. Böyle bir mitolojik hikaye var. Tabii ki gelmişken abi tezgahlara göz atmamak olmaz. Şöyle yengeçler var. 10 duvare. Vegetarian. Vegetarian. Ha, sebzeliymiş bu. Fish from sea? Not. Okay. Jumbo. Okay. Thank you so much. Karidesler var burada. Bak karidesli bu şekilde atıştırmalıklar var. Abi buranın çok meşhur bir şeyi vardır. Burada acı gerçekten acıdır. Parolamız no spice diyerekten devam edeceğiz. Tezgahları süsleyen manzaralar bu şekilde karidesli. Fotoğraflar da şöyle. Bu da son günümdendi. Onların köyüne gittim. Çingene köyü. Biraz tabii ki ağlamıştık. Yapacak bir şey yok. Hatta cenazelerine katıldım o Çingene köyündeki. Arkadaş beni ağırlamak için kendi yatağını vermişti. Orada da işte pitonlar ve kral kobra yılanlarıyla vakit geçirdik. Ya diyorum ya çok farklı bir yolculuktu benim için. Hayatımda yani o alışılmışın turistik yerlerin dışında çok değişik bir deneyim yaşadım. O yüzden Sri Lanka benim için çok önemli, çok özel bir yer. İnsanını da seviyorum. Abi burada fakirlik var. Hele ki şu zamanda burada çok büyük bir sel felaketi oldu. Yer yerinden oynadı. En son 200'den fazlaydı vefat edenlerin sayısı. Bu insanlar da şu anda yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Gelir kaynakları tabii ki çay var. Seylan çayını duymuşsunuzdur belki. Hatta bu Lipton vesaire filan hepsinin kökü burada. İngilizler buraya gelmiş sömürmüş, Portekizler gelmiş sömürmüş. O yüzden burada o garibanlığı hissedebiliyorsunuz yerde yatan insanlar vesaire. Ayda ben soruyordum ne kadara geçiniyorsunuz? 100 dolara 200 dolara geçinen insanlar var. Tabii ki yerel halkın içerisine gireceğiz. Onlarla sohbet edeceğiz. Evlerine misafir olacağız. Şu anda karşımızda gördüğümüz yerde Hint Okyanusu. Arkadaş bak birini gördüm. Şu boçanın içerisinde kesin yılan var. Elinde çünkü çaldıkları kabaktan yapılmış bir enstrüman var. Üflemeli bir enstrüman. My friend. Hello. How are you? You are Sinek Sharma? Really? My name is Melih. How are you? Into the snake, right? Cobra. King Cobra. So I want to ask someone. So my friend, I am looking this guy. This guy. Michael. You know Michael? Yes, yes. Oh, where is he? This is people house. But not here. Very not. But house. No, where is the house? Very not. Another place. I will go. You can go. I will go because of her name is Monica. You know Monica? Yes, yes. Monica. I travel with Monica long time. Yeah. Allah sanırım bulacağız ya. අල්ල අනිත් කොල්ලන මේ ඊයේ තවිල ගියා. Can you ask to this? I need to go to village. I will මම ගෙදර යනවා. go by. Very far. It's okay, bro. Before I went, I want to see my monkey again. Okay. That's why this is my. සමුද්‍රේගම කොහෙද? සමුද්‍රයට ගිහිල්ලා කුඩාගමට යන්න ඕනේ. Just the area before I went, but I didn't have a location right now. Village name, my friend. I need a village name. Thank you, bro. What's your name? Aranga. Search. Arkadaşlar şu anda yardımcı olmaya çalışıyor. Bu iş güzel oldu. Yani aslında böyle bir şey bekliyordum. Çünkü abi burası küçük yer. Daha önce de buraya geldiğim için aslında tecrübem de var. Aklımda takip edeceğimi düşündüğüm bir plan var. Eğer yarınki planım da olursa eğer yolculuğum çok farklı bir aşamaya gelecek. O vasıtayla beraber seyahat etmek, farklı yerlere girmek, çıkmak çok ilginç bir yolculuk olabilir. Bunun yanında şöyle bir şey var. Adam bana köyün adresini verdi. Şu anda en azından elimde köyün adresi var. Burada birkaç tane arkadaşım var. Onlarla da bir hafta 10 gün içerisinde buluşmayı düşünüyorum. Bilmiyorum yalnız gider miyim, gitmem mi? Ama belki bir arkadaşım da eşlik ederse onunla beraber Monica'nın olduğu yere gidebilirim diye düşünüyorum. Bakın bu da Sri Lanka'nın bayrağı üzerinde aslan var. Tam ondan bahsediyordum. Yani aslan halkı olarak kendilerini adlandırıyorlar. Oo. Thank you so much. 200.
Abi burada yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi bol bol taze meyve yemek. Abi her köşe fotoğraflık ya. Böyle nasıl fotoğraflık değil bilmiyorum. Drama var. Burası bir restoran mesela. Hello my friend, how are you? Good. Hello, yeah, from Türkiye, Turkey. Turkey. Yeah, Turkey. Thank you, thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Enjoy. Ya bir yandan ülkelerin güzelliğini göstermek istiyoruz, görmek de istiyoruz ama dünyayı gezdikçe de insan anlıyor gelirin ne kadar farklı olduğunu, ülkelerin telaşelerinin, gelişmişlik seviyelerinin, ekonomik seviyelerinin, kültürel seviyelerinin ne kadar farklı olduğunu gezince de insan görüyor. Ya bir gün önce neredeydim, bir gün sonra hayatın çok farklı bir aşamasındayım. Çoğu insanın tek derdi, tek gayesi karnını doyurmak, hayatını idame ettirmek ve ben şu anda şehirdeyim. Yani buranın arka sokaklarına da gideceğiz, göreceğiz. Orada bizi nasıl manzaralar bekliyor hep beraber izleyeceğiz. Ama yani sokaklarda filan insan çok net görüyor. Yokluğu görüyor abi. Sizinle biraz da halkın arasına doğru girelim. Ben böyle gidiyorum ama abi ne duran var, ne durmaya teşebbüs eden var, ne ışık var. Thank you so much, thank you, thank you, thank you. Dubai'den sonra burası çok farklı bir dünya geldi. And 4 years in work in Sri Lankan Police Department. 4 yıldır polis olarak çalışıyormuş Sri Lanka'da. Are you happy? Yeah, really happy. How many hours you are working? 8 hours every day. 8 hours work in the road. Okay. Do you The have main purpose we are doing is traffic controlling in the road. traffic police officer? Yeah, controlling traffic Okay. and right there is spot fire. Penalty. Yeah, Yeah, this is my. subscribe. Yeah, I did. And how can I back to Sri Lanka I like. This is my favorite country. country? Yeah, I love Sri Lankan people. Before I came, this is second time. Second time, But second time today, first day. first day. Yeah. Yeah, like that. Yeah. Nice to meet you. Okay, I'm also to do. Yeah, nice to meet you. Enjoy. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Yeah, just a selfie. Okay, sure. Bu abi dedi ki gel dedi. Bizim tapınakta dedi seremoni var dedi. Oraya gidelim dedi. Gidelim abi dedim ben de. Bir yandan polis durduruyor. O nerelisin diyor. Sohbet ediyor. Günde 8 saat çalışıyormuş. Trafik polisiymiş. Ceza yazıyorum bol bol diyor. Öyle. Sri Lanka'da hemen halkın hayatının içine adapte olduk. Bak abi kazı kazanlar böyle. Hello my friend, how are you? Fine, thank you. What is this? The lotteries. Lotto. Lotteries, yeah. Ha, lotto. Lotto. Okay. Thank you so much. Have a nice day. See you. Bye bye. See you again. Merak ediyordum yani acaba diyorum denize niye girmiyorlar falan diye. Tabii dangerous yazıyor da belki de bu sebepten dolayı da olabilir. Abi şu kadrajda bakın çok şey anlatıyor ülkeye dair. Kadınların giydiği sarı atlı kıyafet var, onlara bir değineceğiz. Burayı anlamak önemli ve banyan ağacı arkadaşlar benim şu hayatta sevdiğim en güzel ağaçlardan bir tanesi. Aşığım bu ağaca ya. Yani çok mistik bir yapısı var. Sanki bir şey anlatıyormuş gibi. Bu kökler toprağa ulaşmaya çalışıyor. Aynı şunlar gibi yani yer arıyor, köklenmeye çalışıyor. Çoğu insanın içinde vardır ama bazısı böyle havada kalır, askıda kalır, kaybolur, gider, köklenemez bir yerde. Bu ağaç bana bunu anlatıyor. Cennet ağacı olarak da geçiyor. Hinduizm'de çok önemli bir ağaç. Bunun çok büyüklerini de görebilirsiniz böyle. Gittikçe, köklendikçe ayrı bir dal gibi, ağaç gibi yukarı doğru çıkar, yükselir. Beni çok etkileyen bir ağaç yani. Bu ağacın altına gelip tapınaklar kurarlar, dualar ederler. Bu ağacın çocukları olmayanlar gelip bu ağacın altında çocuklarının olmasını dilerler. Öyle anlamlar atfettikleri bir ağaç. Benim de en sevdiğim ağaçtır banyan ağacı. 2 yıl içerisinde bu arada çok bir şey de değişmemiş. Onu fark ettim. Benim geldiğimde bir tık daha sıcaktı havalar. Burada çok fazla nem var. Aşırı terliyorsunuz. Ve ben de hemen dedim ki biraz mola yapayım. Fiyatları da hemen size şöyle göstereyim. Benim mangolu sütlü 410 4 çarpı 14 desem 50 liraya şöyle bir şey tüketebiliyorsunuz. Orta boy 300 mililitre. Gayet iyi. Allah'ım bu ne sıcak ya. Ve geldi. Bundan önce Kamboçya'da Koh Adası'nda içmiştim. Abi çok lezzetliydi ve favorim haline gelmişti. Bakayım aynısını yapabilmişler mi? İçmeyi kesmek istemedim. Gerçekten ara videolarımda söylüyorum. Mango alın. İçerisine süt koyun. Ne kadar tatlıyı seviyorsunuz bilmiyorum ama içerisine az bir bal koyun ve deneyin abi. Şimdi bir diğer tapınağa gidiyorum. Burada dikkatimi çeken, size de bahsetmek istediğim bir şey var. Burada bir bayrak kültürü var.
Bazı bayrakların işte rengine göre anlamları var. Orada ne bulunuyorsa ona göre bayrak asıyorlar. Mesela cenaze varsa genelde beyaz bayrak asarlar. Bu tarzda tapınak varsa ona göre bu tarz bayraklar asarlar. Bilirsin ki o yolun sonu bir şey gider. Bulunduğun bölgede ne olduğunu ona göre idrak edebiliyorsun, anlayabiliyorsun. Birkaç tane turist gördüm şimdi. Tapınakta da seremoni varmış. Birkaç kişi de söyledi, bak oraya git dedi, gör dedi. Yani gelmişken biletimizi de almışız. O yüzden kaçırmadan tapınağa gidip hem göreceğim hem de size göstereceğim. Buradaki eşyaların bir kısmı buradaki insanlar hediye etmiş. Bir kısmını ülkeler hediye etmiş. Ben de tabii ki hemen Türkiye'den herhangi bir şey olup olmadığını sordum. Bu tarafta yok dedi. Filin nasıl yapmışlar baksanıza. Bu gerçek mi acaba ya? Filin dişleri gerçekmiş. Kendisi maket. Bu ilk gün bu şekilde başladı ve karanlığa kaldık. Bakalım hikayemiz nereye evrilecek? Hep beraber izleyip göreceğiz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Serinin devamı gelecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.